YouTube otomasyonu yaptım. Bir kanalımdan shadow ban yedim ve izlenmelerim şu an sıfırda. Kanalın akıbeti ne olacak? Bu shadow ban neden yemişim? Gelin videoda detaylı olarak anlatayım. Tabii kanala abone olduysanız. Öncelikle kanal ayarlarımı dört dörtlük yaptım. Kanal ayarlarımızda bir problem yok. Daha sonrasında kanalı kurduktan sonra YouTube'da aramalar yaptım. Rakip analizlerimi ben kurduğum kanalla yaptım. Yani içerik ürettiğim kanalla. Rakiplerimi buldum. Ne tarz içerikler üretiyormuş onları buldum. Onların videolarını inceledim. Hangi dakika aralıklarında yapıyor? Video sıklıkları nedir? İşte daha sonrasında video kaliteleri nasıl? Kapak fotoğraflarına ne kadar uğraşıyorlar? Hangi kapak fotoğrafları, hangi başlıklar daha çok izleniyor gibi birçok analiz yaptım. Tabii bu analiz yaparken de ben kendimin denediğim birkaç tane taktiğim var. Shorts yükledim kanalıma. 3 Ocak'tan 12 Ocak'a kadar her gün birer tane shorts yükledim. Ve görmüş olduğunuz gibi birkaç tane izlenmeler geldi. Genelde videolarım 800'lerdeyken bir tane videom 10.000'i geçti. Diğeri de 3-4 binlerde falan kaldı. Bu kanalı daha sonrasında durdurdum. Yatay içerik düşündüğüm için shortslarda yeteri kadar bir verim alamadım. 10.000'i geçtiği için yine mutluydum. Aslında 10.000'i geçen bir video olduğunda shorts olarak devam edilebilir. Ama ben burada yine rakip analizlerimi devam ettirdim. Ne zamana kadar? 20'sine kadar. Yani 10 günlük bir rakip analizi serüvenim oldu. Daha fazla izledim. Daha fazla izlemeye başladım. Daha fazla kişileri önüme aldım. Onlarda gördüğüm şeyleri artık listeledim ve ben de hazırdım bunu içerik üretmeye. Yatay olarak 20'sinde ilk videomu yükledim. 21, 22 ve 23. videoda artık videolarım patlamaya başladı. Tutmaya başladı diyeyim. İzlenmeler çok iyi anlamda geliyordu. 31 bin, 19 bin, 11 bin, gördüğünüz gibi 17, 11. Burada da aynı zamanda sürelere bakalım, saat kazanımlarına. İşte 1, 2, 11, 461 gelmiş, 257, 142, 186, 223, 200. Bu süreçlerde güzel gitti. Yaklaşık olarak buradan 1100 buradan yaklaşık olarak 1500-1700 saat aralığında bir saat geldi. 3 gün içerik üretemedim. 3 gün içerik üretemediğim için izlenmelerim çok ciddi anlamda düştü. Tabi burada YouTube otomasyonu yaparken ve günlük olarak içerik üretiyorsanız kesinlikle elinizde stok video olması gerekiyor. Ben yine stokla başlamıştım. Tabi bazı talihsizliklerden dolayı video yükleyemedim o zaman. Daha sonrasında video yükleyemedim ama dedim ki ben buna video yükleyemiyorum. Bu kadar vaktim yok. Yani içerik yapabilecek vaktim yok. Ne yapayım dedim. Tam burada canlı yayın yapmaya başladım arkadaşlar. 240'dayken canlı yayınımı yaptım. Canlı yayınımda ilk gün 3000'lerdeyken video bir gün sonrasında 54.000 izlenme aldı. Ve ben bir günde bütün para kazanma politikalarını geçmiş oldum. Daha doğrusu para kazanma sınırlarını geçmiş oldum. Video 5, o saati de göstereyim. Hemen gördüğünüz gibi 4040, sadece bir günde 4000 saatin üzerinde izlenme aldı video. Görüntülenme, daha sonrasında ben canlı yayınlara devam ettim. 27.000, 29.000, 14, 8, 13, 8, 500. Tam burada arkadaşlar 9 Şubat'ta para kazanmam reddedildi. İlk başta reddedildi. Çünkü içerik kullanana tekrar eden içeriğe girdi. İtiraz videosu gönderdim. YouTube kabul etti itirazımı ve para kazanmamı açtı. Ama o günden sonra artık benim videolarım izlenmemeye başladı. Gördüğünüz gibi 138'e düştü. Ben burada bir sürü canlı yayın yapmaya başladım. Bir sürü canlı yayın yapıyorum. Bu gördüğünüz 9'lar, 9'dan 9 artı olan ve 9 canlı yayın sayıları. Ve ben burada şöyle bir hata yaptım. İçerik üretemiyorum ve canlı yayınlarım hepsi aynı video. Yani kanalda yaklaşık 20 tane aynı video olduğunu düşünün. Hepsinin başlığı farklı, kapak fotoğrafı farklı ama 20 tane aynı video var kanalda. Tabii ben başını kesiyorum, sonunu kesiyorum ama YouTube algılıyor. Ben aynı video yapıyorum. Kiminde işte yaklaşık 1 saatlik videoydu. Bütün videolar indirdim. Arka arkaya koydum. Kimini 5. dakikasından başlatıyorum. 10. dakikasından başlatıyorum. Kimini 5 dakika kanalda paylaşıyorum. 10 dakika, 15 dakika, 3 saat, 5 saat vesaire derken YouTube'un, yani bu benim için aslında kötülüğün başlangıcı oldu. Hiç paylaşmasam, hiç devam etmesem canlı yayınlara çok daha iyi bir sonuç alacakken, yani bir laf var ya, bazen hiçbir şey yapmamak
her şey, birçok şey yapmaktan daha iyidirdi. Aslında öyle olması gerekiyordu. Tabii ben niş kaçacaktı. Yani tabii niş o kadar popülerdi ki o an günlük olarak rakiplerim 3 milyon 4 milyon izleniyordu. Yani bir video atıyordu, 20 milyon izlenen videosu var yani yaptığım bir işin. Yaklaşık olarak yani 7 günde 20 milyonu vardı bir videoya. 3 milyon 3 milyon izleniyor. Daha sonrasında paylaşanlar 3 milyon 5 milyon çok rahat izleniyor. Yani bu rehavete kapıldım. Dedim ki paylaşayım, canlı yayın yapayım, bir şeyler olsun, izleneyim falan. Daha sonrasında direkt Shadowban yediğim için YouTube'un beni yani kara listeye aldığı için diyeyim daha doğrusu. Kanalım gördüğünüz gibi artık izlenmeleri bitti. Şimdi bu kanalı canlandırmak için ne yapıyorum? Kanalı canlandırmak için yaptığım birinci plan Shorts içeriğine tekrar döndüm. Buradaki içeriklerimin sıfırdan dikey videosunu üretiyorum. Dikey videoları paylaşmaya başladım. Şöyle Shorts'ların izlenmelerini göstereyim. Yeni attıklarım 500, 800, 700, 7000 var, 6000, 2000, 1000, 7000. Gördüğünüz gibi aslında hiç de fena değil. Shorts izlenmeleri şu anlık. İlk planlamam şu şekilde. Shorts'tan devam etmeyi düşünüyorum. Yaklaşık olarak işte 10-14 tane falan shorts oldu. Yaklaşık olarak 30-40 tane falan shorts burada deneyeceğim. Çünkü beni yormuyor shorts yapmak. Bir seferde 4-5 tane shorts yapıp bunları zamanı gelince kendim direkt herkese açık olarak paylaşıyorum. Saat 1'de direkt videomu yüklüyorum. Başlığını ayarlıyorum. Daha sonrasında YouTube'a girip kapak fotoğrafını düzenliyorum ve videoyu paylaşıyorum. Kanalda 172 TL bir kazancım var. Bunu da şöyle göstereyim. 74 TL, 16, 14, 10. Bu zaten dikey video. Dikey video yaklaşık 1000 izlenmiş. 1000 izlenmeye 74 TL vermiş. İşte 7000 izlenen bir shorts videom 17 TL vermiş. 7000 izlenen 14 TL vermiş. 10 TL, 7 TL vesaire. Gördüğünüz gibi shortslardan şu an sadece shortslardan kazanıyor kanal. Devam edeceğim şekil bu. Benim planlarımda şu an shorts olarak devam edeceğim. Baktım artık shorts'tan da böyle patlayan 50 bin, 100 bin izlenen videolar olmasa da yapacağım plan şu. Kanala tamamen ara vereceğim. Biraz kanala video yüklemeyeceğim. Farklı bir nişe çevirmeye başlayacağım. Kanala ara verirken yapacağım nişe karar vereceğim. Kanalın bütün ayarlarını o nişe göre ayarlayacağım. Ve ara vereceğim video yüklemeye. Daha sonrasında bu arada da rakip analizlerimi, başlıkları, araştırmalarımı, nasıl video yapacağım her şeyi bu kanaldan yapacağım. En sonunda da kanalım hazır olmuş olacak. Yani nişimi değiştirmeye. Nişimi değiştireceğim. Nişimi değiştirdiğimde büyük ihtimalle YouTube'dan bir uyarı alabilirim. İtiraz videosu isteyebilir benden. Eğer öyle bir şey olursa da bunu sizlerle paylaşırım. Sizlerin de böyle bir bilgisi olsun arkadaşlar. Aynı videoları tekrar paylaşırsak başımıza ne gelir hep beraber öğrenmiş olduk. Eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olun ve videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız daha fazla kişiye önerir YouTube bizi. Evet, daha iyi izlenerek daha fazla kişiye fayda sağlarız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.